Milattan önce antik Atina'nın kalbindeyiz. Şehrin en kalabalık, en gürültülü yeri olan Agora'da, yani kent meydanında tozlu ve sıradan bir gün yaşanıyor. Tüccarlar bağırıyor, esnaf malını satmaya çalışıyor, insanlar hararetle siyaset konuşuyor. Derken kalabalığın ortasına bir adam dalıyor. Başında tuhaf bir çelenk var, hareketleri dengesiz, gözleri vahşi bir şekilde etrafı tarıyor ve avazı çıktığı kadar bağırarak anlamsız gibi görünen şeyler mırıldanıyor. İnsanlar tabii dehşet içinde ondan uzaklaşıyor o an. Çünkü bu adamın aklını kaçırdığı çok açık. Ancak mesele sadece tıbbi bir kriz değil burada. O an o meydanda ağzından çıkacak tek bir yanlış kelime doğrudan kendi ölüm fermanını imzalaması anlamına geliyor. Çünkü o dönemde Atina'da sansürün en ağır, en acımasız hali yaşanıyor. Senato, belirli bir kelimenin, spesifik olarak bir adanın isminin yüksek sesle söylenmesine tam anlamıyla devlete ihanet sayan bir yasa çıkarmış. Ve o adanın ismi Salamis. İşte o kalabalığı yaran, maskesi sadece birkaç saniye içinde düşecek olan bu deli adam, Eksekestides'in oğlu Salamisli Solon, antik dünyanın en büyük efsanelerinden, Atina'nın kaderini değiştiren o meşhur yasa koyucu. Senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede masamızda Plütarkos ve Herodotos gibi antik tarihçilerin kayıtlarından tut da modern siyaset felsefesi makalelerine kadar uzanan kalın bir kaynak yığını var. Hedefimiz, yedi bilgenin tartışmasız en siyasi figürü olan Solon'u bambaşka bir açıyla deşifre etmek. Onu sadece parşömenlere kanunlar yazan bir entelektüel olarak değil, gücü elinde tutma fırsatı defalarca önüne gelmesine rağmen tiranlığı elinin tersiyle iten eylem adamı olarak inceleyeceğiz. Yani bu bilgi yığınları arasından iktidarın doğası, erdemin sınırları ve cesaret üzerine bugün bile geçerli olan o mekanizmaları çıkaracağız birlikte. Peki, Agora'daki o anı anlamak için önce sahnenin arkasındaki mekanizmayı kurmamız gerekiyor, değil mi? O büyük çaresizliği. Şöyle düşün, Atina ve Megara adında iki şehir devleti, Salamis adası için yıllarca bitmek bilmeyen kanlı ve yıpratıcı bir savaşın içinde. Atina bu savaşta o kadar çok evladını, o kadar çok ekonomik kaynağını kaybetmiş ki, şehirde büyük bir toplumsal travma ve tükenmişlik hakim. Ve Senato'dan geçen o akıl almaz yasanın metni de çok net. Diyorlar ki, bundan sonra her kim Salamis için yeniden savaşılmasını, oraya ordu gönderilmesini teklif dahi ederse cezası ölümdür. Yani konuyu sonsuza dek kapatmak istiyorlar. İnanılmaz bir sansür bu. Umut etmeyi bile yasaklıyorlar resmen. Tam olarak öyle. Bu karar bir toplumun çaresizliğinin ve elitlerin başarısızlığının yasalaşmış hali aslında. Kanunla sansür getirilmiş bir travmadan bahsediyoruz. O kadar acı çektik ki artık strateji kurmayı bile yasaklıyoruz diyorlar. Dış politikadaki bir hezimet, içerideki ifade özgürlüğünü tamamen boğmuş durumda. İşte Solo'nun sahneye çıktığı yer tam da burası. Agora'nın ortasında o delilik zırhını kuşanmış halde bağırırken birden bir tellal çağırıyor yanına ve ona kendi yazdığı ateşli bir şiiri, bir elegeyayı okutmaya başlıyor. Meydanda şu dizeler yankılanıyor. Salamis'e gidelim, bu güzel ada için savaşmaya ve bu ağır utancı üzerimizden atmaya. Göz göre göre ölüm cezasını göze alarak yasayı çiğniyor yani. Ya burada uygulanan taktik aslında Orta Çağ saraylarındaki soytarıların durumuna çok benzemiyor mu? Hani krala gerçeği söyleyebilen tek kişi soytarıdır çünkü kimse onu ciddiye almaz. Evet, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünüldüğü için cezalandırılmaz. Solo'nun yaptığı da bir tür yasal boşluk bulmak, bir dokunulmazlık zırhı giymek aslında. Deli numarası yapmak, mantığın yasaklandığı bir rejimde gerçeği haykırmanın tek güvenli yolu olabilir mi sence? Antik dünyada delilik, böyle tanrıların bir dokunuşu veya uhrevi bir hezeyan olarak algılanırdı. Yani hukukun cezalandıramayacağı dokunulmaz bir alandı bu. Solon, kitlelerin bastırılmış duygularına, ölüm korkusuyla içlerinde tuttukları o ulusal utanca tercüman oldu. İnsanlar o şiiri duyduklarında aslında kendi iç seslerini duyuyorlardı. Delilik maskesi, sansür duvarında açılan tek gedikti diyebiliriz. Ve bu psikolojik kıvılcım bütün Atina'yı sarıyor saniyesinde. Halk uykudan uyanmış gibi ayaklanıyor, yasa büyük bir baskıyla iptal ediliyor, Atina ordusu yeniden toplanıp
Solon'un stratejik liderliğinde Salamis'i Megara'nın elinden geri alıyor. Solon bir anda kahraman ilan ediliyor tabii. Dış düşman yenilmiş, onur kurtarılmış durumda. Gel gelelim dışarıdaki düşmanı yenmek içerideki çürümeyi durdurmuyor ne yazık ki. Salamis zaferi Atina'nın asıl hastalığını örten geçici bir yara bandıydı sadece. Çok haklısın çünkü Atina kelimenin tam anlamıyla içeriden çöküyordu. Şehrin kırsal bölgelerinde gezinseydin, eğer tarlaların üzerinde dikili taşlar görürdün. Horoi adı verilen ipotek taşları. Bunlar ekonomik krizin mezar taşları gibiydi. Hektemoroi adı verilen bir sistem vardı. İnsanlar ürettiklerinin 5'ini toprak sahibine vermek zorundaydı. İnanılmaz bir sömürü. Ve buradan o borç köleliği dediğimiz vahşi mekanizmaya geliyoruz. Bugünün dünyasında kredi kartı borcunu ödeyememekle falan uzaktan yakından alakası yok bunun. Bankalara ipotek ettirecek evleri veya fabrikaları yok sonuçta. Yok tabii. Tek teminatları kendi biyolojik varlıklarıydı. Kendi bedenlerini, eşlerini, çocuklarına teminat olarak gösterip borç alıyorlardı. Çok korkunç bir şey bu. Hasat kötü gittiğinde veya faizler ödenemez duruma geldiğinde alacaklı gelip özgür doğmuş bir Atinalı'yı kendi şehrinde zincire vuruyor, onu köle pazarında satıyordu. Toplum tam anlamıyla ikiye bölünmüştü. Bir yanda devasa servetler biriktiren küçük bir oligarşik azınlık var, diğer yanda her an patlamaya hazır zincirli bir alt sınıf. İki tarafta uçurumun kenarında olduklarının farkında ve Solon'dan bu bombayı imha etmesini istediler. Onu hakem olarak atadılar. Tipik bir yasak uyucunun yapacağı şey nedir? Bir kararname yayınlayıp kenara çekilmektir, değil mi? Evet ama elitlerin buna boyun eğmeyeceği çok açık. Fakirlerse öyle yarım yamalak bir çözüme asla tatmin olmazlar. Solon'un burada salt bir yasa metninden çok daha fazlasına devasa bir ahlaki üstünlüğe ihtiyacı vardı. Ve yaptığı ilk şey yasaları yazmak değil, kendi babasından, Eksekestes'ten ona miras kalan tam 7 talantlık alacağını silmek oldu. 7 talant o dönem için devasa, hayat değiştirici bir servettir. Yani Solon kendi borçlularını azat ederek kelimenin tam anlamıyla kendi varlığını eritti. Kendi servetinden vazgeçti ama karşılığında Atina'nın fiili hakimi oldu adam. Bu muazzam bir halkla ilişkiler hamlesi olamaz mı? Hani günümüzde bir ekonomi bakanının halktan fedakarlık istemeden önce şahsi hesaplarındaki milyonlarca dolarlık alacaklarını silmesi gibi bir şey bu. Bakın ben kendi cüzdanımı boşalttım, şimdi sıra sizde demek. Elitleri silahsızlandırmak için kurgulanmış çok pragmatik bir siyasi manevra değil mi? Kesinlikle pragmatik bir manevra. Ancak erdemin pragmatizmle örtüşmemesi için bir neden yok ki. Liderler genellikle fedakarlığı tabandan talep ederler her zaman. Solon'un hamlesi, zenginlere ben kendi alacağımdan vazgeçiyorsam siz de vazgeçeceksiniz dayatmasını yapabilmek için de aslında. O ahlaki kaldıracı kurmak zorundaydı. Bu ahlaki kaldırıcı kurmadan aristokrasiyi asla ikna edemezdi. İkna edemezse de doğrudan iç savaş çıkardı. Zenginler de zaten mallarının tamamen yağmalanmasındansa sadece borçların silinmesini kötünün iyisi olarak kabul ettiler en sonunda. Ve Solon bu dengeyi kurduktan sonra tarihe geçen o meşhur yasayı Seizakahteya'yı çıkardı. Seizakahteya, yüklerin atılması, omuzlardaki o ağır yükün sökülüp atılması anlamına geliyor. Borçlar tamamen siliniyor, borç yüzünden köle edilen Atinalılar özgürlüklerine kavuşuyor. Hatta yurt dışına satılmış olanlar devlet kasasından geri satın alınıp memleketlerine getiriliyor, düşünebiliyor musun? Muazzam bir reform. Solon sadece ekonomiyi düzeltmekte kalmıyor, toplumun tüm hukuki yapısını baştan aşağı yeniden tasarlıyor. Ve bunu yaparken de çok kritik bir iletişim aracı kullanıyor. Evet, yasaları tapınakların o gizli odalarına, sadece rahiplerin okuyabileceği parşömenlere falan yazmıyor. İnsan boyunda döner ahşap levhalar yaptırıp bunları şehrin en işlek meydanına yerleştiriyor. Akones adı verilen bu ahşap levhalar şeffaflığın antik versiyonuydu resmen. Hukuk, kapalı kapılar ardındaki bir sır olmaktan, elitlerin elindeki bir silah olmaktan çıkıp meydanda dönen, paylaşılan objektif bir gerçekliğe dönüştü. Her vatandaş gidip levhayı çevirebilir, hangi suça ne ceza verileceğini kendi gözleriyle görebilirdi. Kanunun üstünlüğü kavramının çok görsel, çok somut bir temsili bu. Şimdi ekonomiyi kurtardın, dış politikada prestij kazandırdın, köleleri özgürleştirdin, hukuku herkesin görebileceği bir yapıya kavuşturdun.
Bu noktada halkın sana tapması, elitlerin bile sana muhtaç kalması kaçınılmaz bir şey. Tabii ki Atinalılar ona gidip açıkça "Gel bizi yönet, tek adam ol, tiranımız ol." dediler. Ancak Solon bu mutlak iktidarı elinin tersiyle itiyor işte. O meşhur sözünü söylüyor. Tiranlık güzel bir tepedir ancak oradan aşağı inen hiçbir yol yoktur diyerek gücü tamamen reddediyor. Ama doğa boşluk kabul etmez biliyorsun. O iktidar boşluğunu da bir başkası, akrabası olan Peisistratos doldurmaya hazırlanıyor. Toplum büyük bir krizden yeni çıkmıştı sonuçta. Özgürlüğün getirdiği sorumluluk, karar verme zorunluluğu halka ağır geliyordu. İnsanlar yorgun olduklarında genellikle kendi adlarına karar verecek o güçlü, popülist figürlere sığınma eğilimi gösterirler. Peisistratos bu kitlesel yorgunluğu çok ama çok iyi okudu. Peisistratos'un tiranlığa giden o taşları nasıl döşediği de resmen siyasi manipülasyonun ders kitabı gibidir. Bir gün Agora'ya kan revan içinde yaralı katırların çektiği bir arabayla giriyor. Aslında kendisini ve hayvanlarını bizzat kendi yaralamış ama halka dönüp diyor ki siyasi düşmanlarım beni öldürmek istedi, sizin haklarınızı savunduğum için bana saldırdılar diyor. Mükemmel bir mağduriyet tiyatrosu. Tam anlamıyla mağduru oynuyor. Halk da Gaian'a gelip ona sopa taşıyanlar adında özel bir koruma birliği verilmesini onaylıyor anında. O sopalar çok kısa süre sonra mızraklara dönüşecek ve Atina'nın başına bela olacak, orası ayrı gerçi. Solon bu tiyatroyu saniyesinde anladı tabii. Peisistratos'un adım adım son derece yasal ve mağduriyet kılıfına bürünmüş bir şekilde mutlak güce yürüdüğünü gördü. Yıllar önce Salamis için deli numarası yapan Solon, şimdi gerçek bir tehlike karşısında meclise dalıyor. Ama bu sefer başında tuhaf bir çelenkle falan değil, elinde mızrağı ve kalkanıyla tam teçhizatlı bir savaşçı gibi dalıyor içeri. İlerlemiş yaşına rağmen meclisin ortasına dikilip senatörlerin gözlerinin içine baka baka haykırıyor. Diyor ki, Atinalı yurttaşlar, bazılarına oranla daha bilgeyim, bazılarına oranla daha yürekliyim. Peisistratos'un hilesini anlamayanlardan daha bilgeyim, bildikleri halde korktukları için sesini çıkarmayanlardan daha yürekliyim. Bu sözlerin ağırlığına bakar mısın? Bu aslında siyaset felsefesinde toplumun çöküşünü hazırlayan iki ölümcül hastalığın çok net bir teşhisidir. Cehalet ve korku. Bir kesim manipülasyonu göremeyecek kadar kördür, diğer kesim ise görür ama statükosunu, konforunu kaybetmemek için susar. Solon meclisin ortasında her iki kesime de meydan okuyordu o an. Bence olayın en çarpıcı ironisi de şu, yıllar önce Salamis'i kurtarmak için gerçekten deli taklidi yaptığında, halk onu bir dahi bir kahraman olarak bağrına basmıştı. Şimdi ise mecliste tamamen haklı, mantıklı ve gerçekçi bir şekilde bu adam tiran olacak, özgürlüğümüzü çalacak, uyanın diye haykırdığında o senatodakiler Gerçekten deli olduğunu söylüyorlar değil mi? evet, yaşlılıktan aklını yitirdiğini söylüyorlar adamın. Gerçeği söyleyen adama deli etiketi yapıştırıyorlar. Çünkü o gerçek onların o anki çıkarlarını ve korkularını rahatsız ediyor. Toplumlar kendi illüzyonlarına aşık olduklarında hakikati söyleyen kişiyi her zaman sistem dışına itmek zorundadırlar zaten. Solun'un, deliliğim kısa sürede anlaşılacak, gerçek ortaya çıkınca kent halkı bunu anlayacak şeklindeki cevabı, zamanın onun haklılığına olan inancını gösterir. Nitekim Pisistratos beklenen darbeyi yapıp egemenliğini kurduğunda bile Solon ona boyun eğmeyi reddeder. Silahlarını, o mızrağı ve kalkanı strategin yani komutanın konağının önüne bırakıyor bir gün. Dışarıdan bakarsan silah bırakmak bir yenilgi, bir teslimiyet gibi görünebilir. Ancak oradaki şu sözü olayın bütün boyutunu değiştiriyor. Hem dilimle hem işimle sana yardım ettim sevgili yurdum. Kendi vicdanını temize çıkarıyor aslında. Evet, eylem adamı olarak elinden geleni yaptığını söylüyor. Yasalarla da kılıçla der ülkesini savunduğunu belirtiyor ve Atina'yı, o çok sevdiği memleketini terk edip kendi isteğiyle 10 yıllık bir sürgüne gidiyor. Ki bu sürgün dönemi Solon için öyle pasif bir inziva falan değil, dünyayı okuma çabasıdır. Mısır'a gidip rahiplerle felsefe tartışır, Kıbrıs'ı ziyaret eder ve nihayetinde o dönemin zenginliği, dillere destan olan figürü Lidyalı Kroizos'un yani bizim bildiğimiz adıyla Karun'un sarayına Sardis'e var. Yalnız burada tarihsel kayıtlara biraz aşina olan bir dinleyiciysen, aklında ufak bir soru işareti belirebilir.
Çünkü Solon'un Atina'da yasa koyucu olduğu dönem milattan önce 594 civarı falan. Kroisos'un tahta çıkışı ve gücünün zirvesine ulaşması ise milattan önce 560'lar, hatta 546'daki çöküşüne kadar uzanıyor. Yani bu iki figürün zaman çizgileri tarihsel olarak pek de örtüşmüyor. Kronolojik bir imkansızlık, en azından epey bir zorlama var ortada. Haklısın, tarihsel bir tutarsızlık var. Ancak Herodotos bu karşılaşmayı ballandıra ballandıra anlatır hep. Neden biliyor musun? Çünkü iktidarın, paranın ve erdemin doğasını tartışmak için bu ikilinin karşılaşmasından daha mükemmel bir felsefi zemin olamaz. Bize çok daha büyük, evrensel bir hakikati anlatmayı seçmiştir burada. Anladım. Yani antik tarihçiliğin temel amacı sadece ne olduğunu kronolojik olarak listelemek değil. Karakterlerin evrensel anlamlarını ortaya koymaktır. Kroisos sınırsız maddi gücün ve kibrin sembolüdür hikayede, Solonsa sınırlarını bilen insan aklının ve erdemin. O zaman şu sahneyi bir gözümüzün önüne getirelim. Her yerin altın, mücevher ve ihtişamla kaplı olduğu devasa bir saraydayız. Dünyanın en zengin adamı Kroisos, bu bilge ve yoksul sürgünü karşısına alıyor. Bütün hazinelerini, zenginliklerini ona gezdirdikten sonra cevabını aslında kendi duymak istediği o meşhur kışkırtıcı soruyu soruyor. Bunca yer gezdin, bunca insan tanıdın. Sence dünyadaki en mutlu insan kim? Kroisos'un beklediği cevap çok belli tabii. Sensin yüce Kroisos, bu zenginlikle senden mutlusu olamaz. Beklentisi tamamen bu yönde, evet. Ama Solon ne yapıyor? Gözünü bile kırpmadan Atinalı Tellos cevabını veriyor. Tellos mu? Kroisos büyük bir şaşkınlık yaşıyor tabii. Tellos'un kim olduğunu sorduğunda Solon anlatıyor. Ülkesi zengin ve barış içindeyken yaşamış, çocuklarını iyi yetiştirmiş, torunlarını görmüş ve nihayetinde ülkesi için savaşıp onurla ölmüş sıradan bir vatandaş. Kroisos büyük bir hayal kırıklığına uğruyor haliyle. En azından ikinci sırada kendi adını duymak umuduyla "Peki ya ikinci kim?" diye soruyor bu sefer. Solon bu kez Kreobis ile Biton diyor. Argolu iki genç kardeş, hikayeleri de çok ilginç. Anneleri bir rahibe ve Tanrıçanın tapınağına gitmesi gerekiyor. Ancak arabayı çekecek öküzler tarladan zamanında gelmeyince bu iki genç boyundurukları kendi boyunlarına geçirip annelerini kilometrelerce taşıyorlar tapınağa kadar. Tapınağa vardıklarında onların bu gücünü ve annelerine olan saygılarını alkışlıyor tabii. Anneleri de tanrıçaya dönüp oğullarına insan için en iyi olanı, en büyük ödülü vermesi için dua ediyor. Gençler tapınakta uykuya dalıyor ve bir daha uyanmıyorlar. Ölüm onlar için bir ödül oluyor yani. Antik inanca göre öyle. Tanrıların verebileceği en büyük ödül, onurun zirvesindeyken hiç bozulmadan, yaşlanıp hastalanmadan, acı çekmeden bu dünyadan ayrılmaktı onlara göre. Solunun mutluluk tanımı, anlık hazlar, altınlar veya geçici siyasi güç değildi. İnsanın hayatının bütünsel bir onurla tamamlanmasıydı. Solon'un o meşhur ölüm gelene kadar kimseye mutlu deme, sadece şanslı de felsefesi de tam buradan doğuyor işte. Güç, zenginlik ve taht sadece talihin bir cilvesidir. Bugün senindir, yarın bir savaşta veya bir krizde ellerinden kayıp gidebilir. Hayatın bütününü görmeden o hayat hakkında hüküm verilemez. Çok doğru. Kroisus'un kibri bu cevaplarla tatmin olmuyor elbette. Başka bir anlatıya göre, Kroisos en gösterişli kıyafetlerini, bütün mücevherlerini takıp tahtına kuruluyor. Şatafatın ve gösterişin kelimenin tam anlamıyla zirvesi. Solon'a dönüp böbürlenerek soruyor. Söyle bakalım, hayatında bundan daha güzel bir manzara gördün mü? Solon'un verdiği cevap insanın o yapay ihtişamının suratına çarpılan sert bir tokattır resmen. Diyor ki, evet, gördüm. Horoz, sülün ve tavus kuşu. Çünkü doğa bunları binlerce kez daha güzel renklerle kendiliğinden bezemiştir. Harika bir cevap. Altının değeri tamamen dışsaldır. İnsanların ona atfettiği anlamsız önemden gelir. Bu analoji gerçekten çok derin, modern bir hissiyatla bağlamak gerekirse, hani gösterişli elmaslarla kaplı bir spor arabasıyla hava atan birine, şu ağaçtaki güvercin senden daha estetik demek gibi bir şey bu. Krezos'un saray dolusu servetini bir tavus kuşunun tüyleriyle saniyesinde sıfırlıyor adam.
kralların gözünün içine bakıp onların en çok gurur duydukları şeyleri doğanın basit bir unsuruyla değersizleştirebilmek. Güce ve paraya karşı nasıl bir bağışıklık geliştirdiğini çok iyi gösteriyor. Aklının ne kadar bağımsız çalıştığını görüyoruz burada. Krallara kafa tutan, tiranlara boyun eğmeyen, doğanın sadeliğini altının soğuk ihtişamına yeğleyen son derece rasyonel bir bilge var karşımızda. Her sorunu mantıkla, yasalarla ve ahlaki üstünlükle çözebileceğine inanan bir zihin. Ancak bu kadar sağlam, bu kadar stoik bir duruşun bile çarpıp paramparça olacağı tek bir duvar vardır. Ve o duvar, insanın kendi biyolojisi, kendi kanı, biz de Solo'nun hayatındaki o en kırılgan ana, aklın ve yasaların tamamen bittiği o son sahneye geliyoruz. Bütün dünyayı anlayan, ekonomik sistemleri baştan yazan, savaşlar kazandıran, kralları o keskin kelimeleriyle döven bu koca adam, oğlunun ölümü haberi karşısında çaresizce, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. O an yanına bir dostu yaklaşıyor, belki de Solo'nun kendi rasyonel felsefesini ona hatırlatmak isteyerek bir akıl veriyor. Diyor ki, neden bu kadar ağlıyorsun? Ağlamakla hiçbir şey elde edemezsin ki. Katı bir mantıkla bakarsan evet adam haklı. Gözyaşı ölüyü geri getirmez, zamanı geriye almaz, rasyonel hiçbir faydası yoktur bunun. Ama Solo'nun o an verdiği cevap, o yaşlı gözlerle adama bakıp söylediği söz, her türlü felsefi teoriyi aşıp geçiyor. Bunun için ağlıyorum ya zaten diyor. Hiçbir şey elde edemeyeceğim için. Bu bir zayıflık veya teslimiyet anı değildir kesinlikle. Aslında insanın evrendeki yerinin, çaresizliğinin ve sınırlarının çok ama çok bilgece bir kabulüdür bu. Hayatı boyunca bir eylem adamı olan, her toplumsal sorunu aklıyla ve yasalarıyla çözen adam, ölüm karşısında yapılabilecek hiçbir eylem kalmadığını idrak ediyor orada. O noktada geriye kalan tek insani erdemin, o acıyı inkar etmeden sonuna kadar hissetmek ve ağlamak olduğunu anlıyor. Kontrol edemediğimiz, değiştiremediğimiz şeyler karşısındaki en saf, en dürüst insanlık hali budur. Gücü reddeden, zenginliği küçümseyen, kitleleri peşinden sürükleyen ama kendi evlat acısı karşısında aklın sınırlarını bu kadar net çizen bir figür. Bütün bu maceralara, savaşlara, krallara verdiği o zekice cevaplara ve yaşadığı bu derin insani acılara rağmen Solo'nun Atina'ya ve dünyaya asıl mirası, sürgündeyken söylediği bu sözlerde değil, geride bıraktığı o ahşap levhalardaki yasalarda saklıydı. Yasalar örümcek ağı gibidir. Bütün bir hukuki yapıyı baştan inşa ediyorsun, bir şehrin kaderine, yasalarını tamamen yeniden yazıyorsun. Sonra günün sonunda dönüp kendi yarattığı sistem için aynen bu cümleyi kuruyorsun. Yasalar örümcek ağı gibidir diyorsun. Eğer güçsüzsen, yani sıradan yoksul biriysen, ağa yakalanırsın, çırpındıkça da daha çok dolanırsın. Ama güçlüysen, Ama güçlüysen ağı parçalayıp geçersin. Yani inanılmaz bir söz bu. Bence tarihin gördüğü en acımasız, en dürüst öz eleştirilerden biri. kesinlikle katılıyorum. Hani biz yasa koyucuları, kanun yapıcıları genelde nasıl düşünürüz? Adaletini o kör ve sarsılmaz kılıcını tutan idealistler olarak, değil mi? Tabii heykelleri dikilen kusursuz figürler falan canlanıyor gözümüzde. İşte kanunu yazarlar, bir çerçeve çizerler ve her şeyin o çerçevenin içinde tıkır tıkır kusursuzca işleyeceğine körü körüne inanırlar. Solon naif bir hayalperest değildi. O, insan doğasının o karanlık, bencil köşelerini çok iyi okuyan, son derece katı bir realistti. Yalnız o realizm, yasaların sınırlarını bizzat idrak ettiği an başlıyor zaten fark etmişsindir. Örümcek ağı metaforu bir sistemin zafiyetini harika özetliyor. Tabii, eğer yasalar sadece bir ağsa ve güçlüler bu ağı hiçbir bedel ödemeden yırtıp atabiliyorsa, o zaman o gücü elinde tutanların doğasını çok iyi anlamak zorundayız. Solon'un tam da bu noktada o mutlak güce sahip tiranlarla ve onların etrafında kümelenenlerle ilgili yaptığı çok çarpıcı başka bir benzetme var. Güç sahiplerinin etrafındaki o adamları hesap tahtasındaki sayı boncuklarına benzetiyor. Bu muazzam bir detay. İtiraf edeyim, ilk okuduğumda tam olarak ne demek istediğini kavramakta biraz zorlandım. Yani bir diktatörün etrafındaki yaltakçılarla bir sayı boncuğu arasında nasıl bir bağlam olabilir ki? Şöyle düşün, hani antik Yunan'daki o bildiğimiz ahşap hesap tahtalarını, abaküsleri gözün önüne getir. O tahtanın üzerinde hareket ettirilen çakıl taşlarının, yani boncukların,
Kendi başlarına hiçbir içsel değeri yoktur aslında. Sadece birer taş parçası onlar. Bir boncuğun değeri hesap yapan kişinin, yani o gücü elinde tutan parmağın onu nereye koyduğuna bağlıdır tamamen. Eğer o parmak seni alıp binler hanesine çekerse aniden devasa bir değer kazanırsın. Herkesin gözü senin üzerinde olur bir anda. Ama aynı parmak bir saniye sonra fikrini değiştirip seni birler hanesine ya da tahtanın tamamen dışına, sıfır noktasına ittiğinde Tamamen bir hiç olursun. Gerçekten çok sarsıcı bir analoji. Solon burada, tiranların saraylarında sadece onların lütfuyla var olan o yaltaklanma kültürünün tam bir anatomisini çıkarıyor. Kralın dudaklarının arasından çıkan tek bir sözle bir gün en parlak vezir oluyorsun, ertesi gün onursuzca hiçbir şey olmamış gibi kapı dışarı ediliyorsun. Çünkü kendi değerin bizzat senin elinde değil. Tamamen başkasının parmağının ucunda. Bu mekanizmayı şimdi çok daha net anlıyorum. Aslında düşünsene, bu modern hayatta da sürekli karşımıza çıkan bir dinamik. Yani bunu bugünün dünyasına uyarladığımızda bana biraz şey gibi geliyor. Hani bir holdingin tepe yöneticisine yaranmaya çalışan o kurumsal orta kademe yöneticiler vardır ya. Evet, o meşhur evet efendimciler. Kariyeri tamamen o patronun o sabahki ruh haline bağlı olan tipler. Bir gün çok önemli bir yönetim kurulu toplantısını sen yönetiyorsun. Yani artı hanesindesin, binler hanesindesin. Ertesi gün patronla ufak bir konuda ters düştüğün için tüm ekibin elinden alınıyor ve sıfır hanesine düşüyorsun. Kendi bağımsız değerin yok, sadece sana atfedilen geçici bir etiket var üzerinde. Ne kadar onur kırıcı bir durum, değil mi? Hem de nasıl? Ve işin en trajik tarafı bence ne biliyor musun? O boncukların çoğu kendi istekleriyle o hesap tahtasında yer almayı seçiyorlar. Gücün o sahte parıltısı o kadar cezbedici ki, insanlar kendi haysiyetlerini bir başkasına devretmeye dünden razı oluyorlar. Solon'un felsefesinde söz, eylemin aynısıdır derler. Ancak tiranların etrafında dönen bu çarkta sözün hiçbir hükmü kalmıyor. İşte tam da bu yüzden Solon, gücün bu kadar yozlaştırıcı olduğu bir atmosferde sessizliğe çok devasa bir stratejik değer biçiyor. Sessizliğin gücü. Kaynaklar bize onun şu sözünü aktarıyor. Dilin mührü susmaktır diyor. Susmanın mührü ise zamanını ve yerini bilmektir. Yani mesele sadece korkudan ağzını kapatmak, köşene sinmek değil. Bir durumu okumak, o örümcek ağında av olmamak için rüzgarın yönünü hesaplamak diyebiliriz. Susmak da eylemsel bir duruştur onun gözünde. Peki ama bir toplum sadece susarak, yani sadece köşesinde zamanını bekleyerek nasıl ayakta kalır ki? Eğer güç bu kadar yıkıcıysa, tiranların adamları o sayı boncukları gibi oradan oraya savruluyorsa, Solon bu şehrin dağılmasını, çürümesini neyle engelleyecekti? İşte yasa koyucunun, yani yasaların artık bittiği, tükendiği yerde ahlakı ve içsel denetimi başlatmak zorunda kaldığı o ince sınır burasıdır. Yasaların yetmediği yer. Kurallar hep dışarıdan dayatılır topluma ama değerler içeriden, insanın kendi vicdanından filizlenmek zorundadır. Solon'un o meşhur özdeyişlerinin, antik dünyanın her köşesinde yankılanan o altın öğütlerinin temel işlevi budur aslında. Toplumu bir arada tutacak o ahlaki tutkalı yaratmak. Yasaların kapsayamadığı o devasa gri alanları insanların kendi vicdanlarıyla doldurmasını sağlamak istiyordu ve bu öğütlerin en merkezinde, hani bütün o felsefesinin çekirdeği diyebileceğimiz tek bir kural durur. Aşırı gitme. Kısacık bir laf gibi görünüyor ama aslında bütün o Yunan felsefesinin denge arayışının kalbi burada atıyor. Evet, adeta bir anahtar kelime. Peki bu aşırı gitmeme kuralı toplumsal dinamiklerde pratikte nasıl çalışıyor? Yani bir insan nasıl aşırıya gider ve bu toplumu nasıl yıkar? Solon, toplumsal çöküşü adeta bir fizik kuralı gibi bir zincirleme reaksiyon olarak inceliyor. O, zenginliğin bizzat kendisini lanetlemez. Yani paraya, zenginliğe düşman değil. Hayır değil, fakat zenginliğin kontrolsüzlüğünün yarattığı bir doygunluk halinden bahseder. İnsan sınırsızca elde ettiğinde, elindekiyle yetinme eşiğini aştığında bir doygunluk, eski Yunanca'daki o meşhur kavramıyla bir hubros yaşar. Yani bir tür zehirlenme hali gibi. Ve bu doygunluk ardından kibri, şımarıklığı yani hibrisi getirir. Hibris, insanın kendi sınırlarını tamamen unutması, kendini tanrılarla
veya yasalarla bir tutma sanrısıdır. O kibrin sonu da her zaman atedir. Yani şiddet, yıkım, körlük. Aşırı gitme demek aslında Solon için bu zincirleme reaksiyonu daha en başında o doygunluk evresinde hemen durdur demektir. O zaman Solon'un o listeler dolusu verdiği diğer öğütler de tamamen bu mekanizmanın bir parçası. Mesela şey diyor, yeminden çok dürüstlüğe bağlı kal. Evet, çok güzel bir örnek. Eğer içsel bir dürüstlüğün varsa yemin gibi dışarıdan dayatılan zorlayıcı bir mekanizmaya ihtiyaç duymazsın ki zaten. Ya da mesela buyruk vermeden önce boyun eğmeyi öğren diyor. İşte bu çok kritik. Bir yönetici kurallara uymanın ağırlığını bizzat deneyimlemezse gücü eline aldığında o kibir zehrine, o hübrise çok daha hızlı yenik düşer. Liderliğin popülizm bataklığına düşmemesi gerektiğini söyler. İnsanların sadece duymak istediklerini söylememeli yani. Hoş olan nefsi okşar ama iyi olan bazen acı verir, insanı yorar, törpüler. Hoş görünmek için değil, kalıcı ve iyi olanı inşa etmek için hareket edilmesi gerektiğini savunur. O mahkeme metaforu üzerinden sana sormak istediğim, okurken beni çok düşündüren bir detay var. Madem her şeyin bir kuralı, bir ahlaki dengesi var, Solon'a tarihteki en büyük tabularından biri hakkında çok ilginç bir soru yöneltiyorlar. Neden babasını öldürene karşı, yani baba katliyle ilgili spesifik özel bir yasa çıkarmadın? Evet, inanılmaz bir andır o. Bir yasa koyucunun böyle dehşet verici, böyle korkunç bir suçu en ağır şekilde cezalandırmasını beklersin, değil mi? Taşa kazıması lazım. Ama o son derece kısa bir cevap veriyor. Böyle bir şeyi ummadığım için diyor. Ne kadar garip geliyor kulağa değil mi ilk başta? Evet, yani insan doğasının o karanlık, bencil köşelerini o kadar iyi bilen bir adamın böyle bir vahşeti hiç ummaması bana biraz şey geldi, fazla naif geldi, yalan söylemeyeyim. Bu bir öngörüsüzlük mü, yoksa altında başka daha derin bir sebep mi yatıyor? Kesinlikle bir öngörüsüzlük ya da naiflik değil, aksine insan psikolojisini ve suçun doğasını çok derinden okumakla ilgili bir durum bu. Solon bazı mutlak tabuların toplumun ortak vicdanında zaten tartışılamaz ve aşılamaz olarak kodlandığını biliyordu. Yani zaten kimse bunu yapmayı aklından bile geçirmez diyordu. Kanun maddeleri arasına yazarsanız ona bir isim, bir ceza, yasal bir prosedür atamış olursunuz. Onu tanımladığınız anda insanların zihninde o suçu farkında olmadan normalize edersiniz. İnanılmaz. Demek ki bu yapılabilen, yasalarda bir karşılığı olan bir ihlalmiş fikri doğar. Bazı kötülükleri yüksek sesle telaffuz etmek onlara aslında bir varoluş alanı açmaktır. Onun amacı yasalarla kötülüğe bir menü yaratmak değil, vicdani olarak o kötülüğün düşünülmesini bile tamamen imkansız kılmaktı. Kötülüğü telaffuz ederek meşrulaştırmamak. Bu gerçekten çok ama çok ince bir çizgi. Ama bir yandan da günlük haksızlıklarla, sıradan insanların birbirini ezmesiyle falan başa çıkmak zorundaydı. O haksızlıkların nasıl engelleneceğiyle ilgili söylediği bir söz var. Belki de benim bu kaynakların içindeki yolculuğumuzda karşılaştığım en çarpıcı yerdi. O adaletle ilgili olan sözünü diyorsun sanırım. Solon'a insanların haksızlık yapması, birbirini ezmesi nasıl engellenir diye soruyorlar. Ve şu yanıtı veriyor: haksızlığa uğramayanlar da haksızlık görenler kadar öfke duyarsa. Çok güçlü. Bu cümleyi okuduğumda durup bir düşündüm. Ne kadar tanıdık, değil mi? Çünkü toplumsal sözleşmenin ta kendisini tarif ediyor aslında. Dinlerken eminim sen de düşünüyorsun şu an. Bu ifade sadece antik bir erdem falan değil. Bugün ekranlarda, sosyal medyada, akademide tartıştığımız o modern sosyal adalet anlayışının temel taşı. Hani bizim o meşhur ateş düştüğü yeri yakar sözümüz var ya, onun tam zıttı bir felsefe inşa ediyor. Eğer ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa ve diğerleri uzaktan öylece hiçbir şey yapmadan izliyorsa orada bir toplum yoktur. Orada sadece tesadüfen aynı toprak parçası üzerinde yaşayan kalabalıklar vardır. Benim evim güvende olsa bile, senin evin haksızca elinden alındığında ben de en az senin kadar öfkelenip ses çıkarıyorsam, o örümcek ağını hep birlikte onarabiliriz diyor bence. Haksızlık karşısında tarafsızlık, failin suçuna ortak olmaktır bir nevi. Solon, toplumu bir arada tutan asıl tutkalın ortak çıkarlar veya korkular değil, işte bu ortak adalet duygusu olduğuna inanıyordu. Aşırı gitme felsefesinin en zorlu testi de buradadır aslında. Nasıl yani? Şöyle ki, duyarsızlık
Yani haksızlık karşısındaki eylemsizlik de bir tür aşırılıktır. Başkasının acısına sırtını dönmek, kibrin, o hibrisin başka bir formudur. Hoş olanı değil, iyi olanı öğütleme kuralı işte burada, pratikte karşımıza çıkar. Bir başkasının hakkını savunmak için ayağa kalkmak genellikle çok rahatsız edicidir, risklidir. Statiko ile çatışmayı gerektirir, başın belaya girer. Hiç hoş değildir ama bir toplumun hayatta kalması için kesinlikle iyi ve gereklidir. Buraya kadar Solon'un o teorik mükemmelliğini konuştuk. Empati, denge, kibre karşı ahlaki bir barikat kurması falan. Tiranların o sayı boncuklarını eleştirisi. Her şey kağıt üzerinde harika işliyor. Fakat o içsel pusula teorisi, gerçek dünyanın acımasız pratiğine, duvarına çarptığında ne oldu? Çünkü biliyoruz ki Solon daha hayattayken kendi kurduğu o mükemmel sistem çöktü. Maalesef öyle oldu. Atina bir tiranın hem de kendi akrabası olan Peisistratos'un eline geçti. Alt sınıfları organize edip silahlanan bu adam Solon'un yasalarını ezip geçti. Ve işte tam bu noktada kaynaklardaki o mektuplara baktığımızda işin rengi çok ama çok değişiyor. Solon'un tiranlarla olan o diplomatik trafiğine sızıyoruz biraz. Solon yasalarının silahlı bir güruh karşısında hiçbir işe yaramadığını acı bir şekilde tecrübe etti. Mesela Epimenides'e yazdığı bir mektup var, orada bunun çok derin bir itirafını, bir günah çıkarmasını yapar. Der ki, yasalar tek başına yeterli değil. Halkı iyi yöneten liderler asıl farkı yaratır. Yani bir sistemi ne kadar mükemmel kurgularsanız kurgulayın, o sistemin başına geçen kişinin karakteri o sistemin kaderini belirler. O satırlarda o tiranlığı önleyememiş olmanın verdiği çok büyük bir kahır vardır. Ama işin garibi sadece ona yazmıyor. Diğer tiranlara da yazıyor. Mesela Korint tiranı Periandros'a bir mektup yolluyor. Ona açıkça diyor ki tiranlığı bırak. Eğer devrilmekten çok korkuyorsan da git kendini korumak için paralı askerler tut, yabancı bir güç bul diyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Atina'yı ele geçiren Peisistratos'un bizzat kendisine bile mektup yazıyor. Evet, o mektup çok tartışmalıdır. Ondan kişisel bir kötülük beklemediğini ama tiranlıkla yönetilen kendi memleketine dönmeyeceğini söylüyor. Bir yandan da Lidya'nın o meşhur hani zenginliğiyle bilinen kralı Kroisos ile mektuplaşıyor. Ona demokrasinin yani halk yönetiminin tek adamlığa tercih edilmesi gerektiğini falan uzun uzun anlatıyor. Ama cümlenin sonunda senin misafirini kabul edebilirim, gelip sarayında kalabilirim diyor. Hani dışarıdan bakınca biraz garip duruyor tabii. Garip durmak ne kelime? Yani eğer şu an dinlerken sen de bir saniye bu adam tiranlıktan ölümüne nefret etmiyor muydu diye düşünüyorsan inan yalnız değilsin. Ben de burada çok büyük bir çelişki görüyorum ve açıkçası bu beni rahatsız ediyor. İkiyüzlülük mü diyorsun? Evet, gücü yozlaştırıcı bulduğunu söylüyor, aşırı gitme diyor ama devrildikten sonra krallara mektuplar yazıyor, onlara akıl veriyor. Zengin tiranların saraylarında konuk olmayı kabul ediyor. Bu bariz bir politik ikiyüzlülük değil mi? Yani sürgüne gönderilmiş, gücü tamamen kaybetmiş bir adamın hayatta kalabilmek için eski düşmanlarıyla aynı masaya oturması, onların gücüne yaslanması olarak okunamaz mı bu durum? Dışarıdan bakıldığında böyle görünmesi çok çok doğal. Ama o dönemin dinamikleri içinde bunu basit bir ikiyüzlülük olarak adlandırmak, bence Solon'un kıvrak zekasını biraz hafife almak olur. Neden? Sonuçta prensiplerinden taviz vermiyor mu? Şöyle düşün, Solon bir ideolog değildi. İdeologlar kendi doğrularına aşık insanlardır. Dünyayı sadece siyah ve beyaz görürler, asla esnemezler ve genelde bu uğurda kırılıp yok olurlar. Solon ise bir devlet adamıydı, hem de en rasyonelinden. Bir devlet adamı gri'nin tonlarında yaşamak, elindeki o en kötü kartlarla bile bir şekilde oyunda kalmak zorundadır. O, mektupları bir boyun eğme, biat etme aracı olarak değil, bir diplomasi ve etki alanı yaratma kanalı olarak kullandı. Yani tiranların akıl hocası olarak perde arkasından gücü kontrol etmeye mi çalışıyordu? Bir nevi. Mesela Periandros'a tiranlığı bırak ya da paralı asker tut demesi, bir tiranın ruh halindeki o derin paranoyayı, gücü kaybetme korkusunun ne kadar gerçekçi okuduğunun kanıtıdır. Pisistratos'a senden şahsi bir kötülük beklemiyorum ama o rejime dönmem demesi, kendi sınırını net bir şekilde çizmektir aslında. Boyun eğmiyor ama gereksiz bir kan davası da gütmüyor. Anladım. Peki ya o zengin kral Kroisos'un sarayına gitmesi? O da aynı şekilde.
Gücün merkezinden tamamen soyutlanıp sürgünde unutulmak yerine o gücün etrafında bir felsefi denge unsuru olarak kalmayı, dünyayı ve yaklaşan tehlikeleri yakından gözlemlemeyi seçmiştir. Bu politik bir pes ediş değil bence. Aksine sürgündeki bir bilgenin sesini duyurmaya devam edebilmek için uyguladığı çok ince bir hayatta kalma sanatıdır. Yani hani o başta konuştuğumuz zamanını ve yerini bilmek şeklindeki susma kuralını aslında kendi sürgün hayatında, diplomasinin o soğuk sularında bizzat pratik etmiş. Köşesine çekilip küsmek yerine satranç tahtasında kalmaya devam etmiş. Peki bütün bir ömrü başkalarına kural çizmekle, hani onlara dengede durmayı öğretmekle, şehirleri ve tiranları yönetmeye çalışmakla geçen bu adam, doğa karşısında, kendi insan ömrü karşısında nasıl bir sınır çiziyor, kendi hayatının finalini nasıl kurguluyor? Silon her şeyin bir ölçüsü olduğuna inandığı gibi, insan ömrünün de bir ölçüsü, belirli evreleri olduğuna inanıyordu. Doğanın insana tanıdığı, erdemle ve faydayla geçirilebilecek ideal yaşam sınırını 70 yaş olarak belirliyor aslında. 70 yaş, antik dünya için oldukça iyi bir süre. Tabii, insanın zirveyi gördüğü, topluma vereceğini verdiği ve doğanın döngüsünü tamamladığı sınır olarak kabul ediyor bunu. Ancak doğa ve kader bazen yasa koyucuların bile çizdiği o sınırları esnetir. Kendisi bu 70 yaş sınırını aşarak 80 yaşında vatanından çok uzaklarda sürgün yeri olan Kıbrıs'ta hayata veda ediyor. Ama hikaye Kıbrıs'ta, o yabancı topraklarda bitmiyor ve işte burada bu anlatının benim için nasıl diyeyim, en tüyler ürpertici yerine geliyoruz. Hatırlarsan başladığımız yere, o muazzam döngünün kapandığı an var. Evet, o vasiyet. Solon'un son bir vasiyeti, son bir politik ve duygusal dokunuşu var. Ölümünden sonra kemiklerinin yakılmasını ve küllerinin Salamis adasına serpilmesini istiyor. Şimdi bu isteğin neden bu kadar ağır ve anlamlı olduğunu hatırlamamız gerek. Hani şu delilik taklidi yaptığı olay. Onun Salamis'i geri almak için Atina pazar yerinde nasıl o meşhur delilik taklidini yaptığını konuşmuştuk. İtibarını, hatta hayatını riske atarak o şiiri okuduğunu, korkmuş Atinalıları nasıl gaza getirdiğini anlatmıştık. Bir ömür boyu uğruna savaştığı, kanunlarını yazdığı ama sonunda sürüldüğü şehre, Atina'ya bizzat kazandırdığı o adaya dönmek istiyor. Çok şiirsel bir kapanış. Bedenen kovulduğu topraklara, külleriyle rüzgara karışarak yeniden sızıyor. Bu inanılmaz derecede dramatik bir eve dönüş değil mi? Ölümden sonra bile bitmeyen devlet adamlığıdır bence bu vasiyet. Solon, hayattayken o gür sesiyle can verdiği Salamis topraklarına ölümüyle fiziksel olarak karışmayı seçiyor. Sadece nostaljik bir duygu değildi yani. Atina halkına bırakılmış ebedi bitmeyen bir mesajdır bu. Diyor ki, ben fiziken yenilmiş, sürgünde yaşlanmış ve yok olmuş olabilirim. Ama uğruna savaştığım ideallerin, savunduğum toprakların her bir zerresindeyim artık. O topraklar var oldukça ben de hep aranızdayım. İnanılmaz. Bu yüzden Salamis artık sadece fethedilmiş sıradan stratejik bir ada değil, Solon'un mirasının coğrafi bir anıtı haline gelmiştir. Ölümünden sonra onun anısına dikilen heykelin altındaki yazıtta, o epigramda geçen şu cümle zaten bence her şeyi özetliyor. Haksız mit şiddetine dur diyen Salamis, tanrısal yasa koyucu Solon'a can verdi. Burada o metinlerde geçen met şiddeti kavramına küçük ama çok önemli bir parantez açmalıyız bence. O dönemin dünyasında Medler yani Persler, Yunan şehir devletleri için doğudan gelen, özgürlüklerini yok etmekle tehdit eden en büyük, en korkutucu süper güçtü. En büyük düşmanları. Tabii. Salamis'in daha sonra Perslere karşı verilen o meşhur hayatta kalma savaşının merkezi olacağını düşündüğümüzde, Solon'un adıyla o adanın ve met şiddetine dur demenin aynı cümlede geçmesi çok anlamlı. Onu sadece bir yasa koyucu değil, Yunan özgürlüğünün de mitolojik bir savunucusu statüsüne yükseltiyor. Doğru. Mesela kaynaklarda Dioskurides veya Apollodoros gibi yazarların aktardığı o dönemin genel atmosferine baktığımızda bu tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu çok net görüyoruz. Ya da Kratinos'un metinlerinde o dönemin ruhu hep hissedilir. Kesinlikle. O epigramın devamında Solon'un bedeninin ve ruhunun akıbetine dair çok daha şiirsel, felsefesini tek cümlede özetleyen bir betimleme vardır. Yabancı topraklarda Kıbrıs'ın ateşi yok etti Solon'un bedenini, kemikleri Salamis'te, külleri Başak oldu.
Levhalar ruhunu çabucak gökyüzüne taşıdılar çünkü onlara çok hafif gelen yasalar koymuştu. Vay canına. Düşünebiliyor musun bu inceliği? Koyduğu yasaların, o tahta levhalara kazıdığı kuralların hafifliği, insana eziyet etmeyen dengeli doğası onun ruhunu aşağı çekmiyor. Onu gökyüzüne uçuracak bir araca dönüşüyor. Külleri ise o çok sevdiği Salamis'te havaya savrulup toprağa düşerek berekete yani yepyeni bir başağa dönüşüyor. Aşırı gitmeme ilkesi ölümüyle de tam olarak vücut buluyor diyebiliriz. Ne muazzam bir final gerçekten. Bedeni milattan önceki o uzak çağlarda Kıbrıs'ın ateşinde yok olsa da fikirleri hala yaşıyor. Haksızlığa uğramayanların da öfke duyması gerektiğine inanan o adalet terazisi o topraklara temelli kök salıyor. Solon sadece masa başında kanun maddeleri tasarlayan bir bürokrat değildi hiçbir zaman. O, kendi kurallarını kendi yaşamıyla test etmiş bir felsefeciydi. Hatalarıyla, tiranlarla verdiği o gri, puslu diplomatik savaşlarla ve sürgündeki o büyük sabrıyla bunu kanıtladı. Kendi örümcek ağında asla sadece bir av olmayı kabul etmedi, o ağı anlamaya çalıştı. Ve günün sonunda da külleriyle o ağın ta kendisi oldu. Evet, Solon'un külleri Salamis rüzgarlarına karışırken, biz de bu birinci kitaptaki bilgeler zincirinin sadece bir halkasını, bir devri tamamlamış oluyoruz aslında. Ancak fikirlerin yankısı rüzgarla birlikte başka kıyılara ulaşıyor artık. Önümüzde o zinciri başka yönlere çekecek, doğayı, evreni ve insanı çok daha farklı şekillerde yorumlayacak yepyeni zihinler, yeni filozoflar var. Peki sen ne düşünüyorsun? Bir yasa koyucunun gerçek mirası, kağıda döküp taşa kazıdığı ve eninde sonunda güçlüler tarafından yırtılacak olan o katı kurallarda mı yaşar, yoksa rüzgara savrulan küllerinin geride bıraktığı o sarsılmaz ilham verici örnekte mi? Bu gerçekten hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru. Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.